Herkese merhabalar öncelikle. Bugün yine yeni bir Sims 4 videosunda beraberiz. Peki ne yapacağız? Biliyorsunuz ki Selena vardı diğer ilk videomuzda anlattığımız. Selena çiftlik evinde yaşıyordu ama artık çiftlik evinden oldukça sıkıldı. Kendisi liseye gidiyor bu arada ve hayalini gerçekleştirmek istiyor. Peki hayali ne? Tabii ki de peri olmak. Kimin hayali değildi ki? Keşke biz de peri olabilsek. Birden böyle kanatlarımız çıkabilse. Aslında ben bu videoyu normal şekilde seslendirerek almıştım ama görüntü var, ses yoktu videomda. O yüzden yeniden seslendiriyorum arkadaşlar. Böyle değişik bir kopukluk olursa kusura bakmayın. Eee, ve 4 aboneme de çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki bize katıldınız diyorum ve başlayalım bakalım. Burada büyümesine ne kadar kaldı diye bakıyoruz. Çünkü Selena bu evden de taşınmak istiyor aslında ama taşınabilmesi için tabii ki de büyümesi gerekiyor. O yüzden lise bitene kadar buradayız. Ve şuna karar verdik. Selena nasıl peri olabileceğine bakacak. Yani ben nasıl peri olabilirim diye bunu araştıracak bugün. Evet, hemen internet açtık, araştırmalarımıza başladık galiba telefondan. Kim bilir burada normal videoda ben ne anlattığımı bile hatırlamıyorum şu an. Böyle etrafa bakıyoruz. Evet, Kıvılcım'a baktık, kardeşimiz, ee, annemiz. Ha bu arada anne babamızdan tabii ki de peri olma hayallerimizi saklıyoruz. Onların da bilmemesi gerek bu peri sürecini. Ya öyle bir çekincemiz var. Şimdi peri olmak için araştırmalarımıza başlayacağız ve araştırmalarımız için de tabii ki perilerin diyarına gitmemiz gerekiyor. Yanımıza gidecek bir arkadaş arıyoruz. Kimi alsak acaba derken burada Ali'yi görüyorsunuz. Ali ile işleri kızıştırmış. Ona şaşırıyoruz çünkü arkadaş, ay, akrabası oluyor yani uzaktan akrabası. O yüzden Kazuya ile birlikte yola koyuluyoruz arkadaşlar. Hadi gidelim artık. Burada yine kim bilir ne anlatıyorum ben. Şu an ne anlattığımı hatırlamıyorum. Geldik, gideceğiz. Kazuya da bizim liseden arkadaşımız olması lazım. Onda da birazcık tabii flört gibiyiz. Onunla birlikte hem bir date olsun hem de biz de böyle çaktırmadan peri nasıl olunur diye etrafı kolaçan edelim diye bakacağız. Geldik ve hemen bir peri gördük. Çok mutlu oluyoruz burada. Çünkü ilk defa bir peri görüyorum herhalde. Ben de ilk defa oynuyorum bu paketi şu an. İlk defa oynadığım için aslında bilmiyorum da nasıl peri olunur. Orada Kazuya ile konuşuyoruz ama ben Peri ile de konuşmak istiyorum. Peri ile konuşmak istiyorum ama Kazuya'yı bırakamadık. Kazuya hadi. Hadi kardeşim seni bırakalım artık. Elric ile saygılı bir giriş yapacağız. Çünkü şöyle de yapmak istiyoruz aslında. Perilerle iyi anlaşmak istiyoruz. Neden? Çünkü perilerin arasında bir itibarımız olsun, bir çevremiz olsun istiyoruz. Biz de peri olacağız ya ve onların bize yardım etmesini istiyoruz. Burada çok güzel bir peri kızla tanışıyoruz. Ya aşırı güzel değil mi? Yani kıyafeti harika olmuş. Biz de bu arada kombinlerimizi yapacağız böyle çok güzel yapacağız ama tabii önce bir peri olmamız gerek. Şimdi onlarla tanışıyorum burada. Yeniden dediğim gibi çevre yapmak amaçlı. Şu an 3 tane perinin arasındayız. Dilek tutalım. Herkese saygılı giriş yaptık. Herkes birbirine eğiliyor. Böyle işte küçük bak nasıl peri olacağımızı hemen soruyoruz burada. Sevgili Nadia'ydı galiba ismi. Sorduk bakalım ne yapacak. Hadi bakalım. Burada tabii şu an biliyorum nasıl olduğunu da burada bilmiyordum arkadaşlar oynarken. Acaba ne olacak diye çok merak ediyordum ki soruyoruz burada. Nasıl peri olabilirim acaba? O da anlatıyor. İşte şunu yaparsan işte Kaf Dağı'nın ardına git. Oradan bir şeyler al. Hı. Bana diyor ki peri olmak büyülü bir deneyimdir. Yemleme, masallar, bilgisayarı sipariş ederek veya doğrudan bir periye sorarak bulunabilen bir peri fidesine ihtiyacınız var diyor. Yani bizim peri fidesi almamız gerek ki arkadaşımız Nadia'dan da aldık. Bu çok güzel kız değil mi? Harika. Büyük ihtimal burada ben şu an yazıyı okuyorum ama
Peri harika ya. Peri kız harika. Peri fidemizi ekmemiz gerekecek. Peri fidesini ekince de doğa anayı çağırıyoruz aslında. Fidemizi aldık ya, artık herhalde eve gideriz diye düşünüyorum. Burada hala Nadia'ya bakıyoruz. Çünkü ben burada çok bayıldım ona. Hala böyle onunla sohbet etmeye çalışıyoruz. Bu arada Nadia ile de iyi bir dostluk hedefliyoruz. Çünkü çok samimi bir kız gibi geldi bize. Çok, bir de bize yardım etti ya, peri olmamıza yardım etmesi çok böyle nasıl duygusal bir an yaşandı. Hemen bir çak beşlik iyi ki peri olduk. Ben de peri olacağım ve senin gibi kombinler yapacağım diyorum. Aa, yanımıza bir tane daha harika bir peri geliyor. O harika periyle de tanışaydık. Hemen gitmeyeydik. Gidecek miyiz? Etrafa bir bakalım. Buraları daha ayrıntılı gezmek gerek tabii ki ama yanımıza harika bir peri daha geldi. Yani ben bu perilere bayılıyorum. Kombini çok iyi, elbisesi çok iyi. Yani hemen onunla da tanışmalıyım, hemen onunla da arkadaş olmalıyım diye hemen onunla da burada bir tanışma ayarlıyoruz. Tabii Nadia'mız gidiyor. Ah canım benim, canım arkadaşım. Onunla böyle çok iyi dost olacağımızı hissettik aslında. Yani bu peri yolculuğunda onunla çok sıkı fıkı olacağımıza eminim ben Nadia'yla. Burada sohbetleri dinleyelim, peri sohbetlerini. Biraz periliğe alışmak istiyoruz. Şeyle tanışamadan gitti bu arada. O çok beğendiğimiz. Titani'ymiş adı galiba. Gidiyor. Burada da tabii üstüne de basılmadı yani tanışmak için gittiği için. Evet, eve geri döndük. Çünkü fidemizi hemen yetiştirmek istiyoruz. Tabii fidemizi bizim gizli bir yerde yetiştirmemiz gerek. Öyle ulu orta yetiştiremeyiz. Dediğimiz gibi. Ailemizden saklıyoruz bunu. Çünkü e, ya peri olmak farklı bir durum ya. Buna izin vermeyeceklerini düşünüyoruz. Ve daha lise okuyoruz yani daha çok erken aslında bu peri işleri ya böyle spiritüel işler. O yüzden burada stüdyonun arkasına fidemizi dikiyoruz. Yani kimsenin görmeyeceğini düşündüğümüz o yere. Umarım burada da kimse görmez. Ne diyor? Tabiat ana çağrılmak üzere peri dönüşümünü tamamlamasına izin veren geçici bir cazibe verecektir. Devam etmeli mi? Hemen tamam dedik tabii ki. Peri bitkimizi ekiyoruz şu an. Çok heyecanlı. Hemen ben de burada durup fotoğraf çekeceğim. Çünkü yani iyi bir an olduğu için ilk perimiz ya. İlk perimiz ve Selena tam da ismi gibi. İyilik perisi olmayı planlıyoruz zaten. Tabii peri türlerini bilmiyorum ama burada ektikten sonra birden fidemiz oradan kayboldu ve ortaya tabiat ana çıktı. Demek tabiat ana böyle bir şeydi. Hep dedikleri. Çok gerçekten mistik gözüküyor. Hemen diyoruz ki ya önce hemen ne yaptık? Cazibemizi alıyoruz. Nasıl veriyor cazibeyi? Bir içecek verdi, içtik. İçtik. Güzel. Şimdi ne olacak? Bir şans mı gelmiş? Ha yok, o Kavri'nin annesinin. Ne diyor? Tabiat alanının cazibesi aktif olsa da Mandrops Springs'e metamorfozu tamamlamak için gitmesi gerekiyor. Yani arkadaşlar bizim artık bu şeyi aldık biz Doğa Ana'dan bir cazibe aldık ama bu cazibeyi aktifleştirmek için bir yere gitmemiz gerekiyormuş. Öyle diyor burada. Annesinden de bildirim geldi. Şanslı gününde miymiş, neymiş tam anlayamadım. Neyse bunu geçelim. Şu an işimiz gücümüz peri olmak, peri olabilmek. Evet, özel cazibem verildi. Şimdi dönüşümünüzü tamamlamak için Everyday nasıl okunuyor bunlar? Bulunan büyülü sularını aramalısın. Ha, bir suya gideceğiz. O suda yüzmemiz gerekiyor büyük ihtimal. Bir kez bulunduktan sonra Mandropa adım atabilir ve uçuş kanatlarınızı alabilirsiniz. Hemen geldik dediği yere. Tarif edilen yere. Burada akrabalarımızı görüyoruz. Elmas. Elmas burada şeyde yaşayan, sahilde yaşayan Elmas ve eşi buradaymış. Hemen onlara bir selam verelim diyoruz. Çünkü akrabalık ölmedi. Yani
Hemen bir sarılalım şuradan. Nasılsın ya? Sanki hiç peri olmak için gelmemiş gibi böyle. Ya biz de buradan geçiyorduk işte. Geçerken uğradık. Arkada da arkadaşımız var, Nadia. Ya Nadia, sen yine burada mısın? Evet, onunla da bir konuşalım istiyoruz. İşte spora bayıldığımızı anlatacağız ama Nadia gidiyor. Kimle konuşmak istesek gidiyor. Neyse, biz bir etrafa bakalım. O dediği suyu bulmamız lazım. Çünkü peri olmayı gerçekten çok istiyoruz. Yine de işler hızlı ilerledi. Yani bitkiyi alabildik hemen. Sonra şimdi de Doğan'ı çağırabildik. Şimdi geriye peri olmak kaldı. Böyle suları araştırıyorum şu an, hangi suya gireceğim diye. Onu su zannettim ama değilmiş. Orası bir uçurummuş aslında. Çok güzel değil mi şu köprü? Harika ya. Böyle etraf çok büyülü gerçekten. Oradaki akan dereye girmeye çalışıyoruz. Ama değil, girilmiyor. Nasıl bulacağım diye burada düşünüyordum. Nereye gitsek? Böyle bir etrafa gezelim, gezelim. Suların bakın üstünden gidiyorum özellikle. Basılacak bir yer olsun diye. Heh, ortada bir yer bulduk. Oraya git dedik, bakalım olacak mı? Büyük ihtimal orası değil. Sanki daha büyük bir yer olması gerekiyormuş gibi. Biraz da etrafa gezerken bir bitki gördük, böyle ışıl ışıl parlayan aura çiçeğiymiş. Ve bu aura çiçeğinin, dedik ki yapraklarını toplayalım. Çünkü biz peri olacağız ve bir gün lazım olabilir bize. O yüzden onun yapraklarını toplamaya geliyoruz şu an. Hiç böyle korkumuz falan da yok. Topladık. Tatlış tatlış. Herhalde işimize yarar yani. Perilik sürecimizde. Her şey bizim iyi toplamamız gerek. Çünkü iyi peri olmak istiyoruz. Ya böyle sağlam yani. Sağlam bir peri olmak istiyoruz. Ve bulduk. Sonunda bulduk. Bulduk ama diyorum ki ben, ya hemen böyle hadi beni peri yap demeden önce bir hani şu suyla bir anlaşalım. O yüzden nasıl hissettiğini soracağım önce burada. Nasıl hissediyorsun tatlış su? Yani tam herkes geliyor sana peri olmak istiyor ama sen nasılsın? Sen iyi misin acaba? Hemen hemen geliyoruz. Gelirken de burada ben bunu yaptığımı bilmiyordum. Peri olma kombinimize bakın. Ve bu nasıl bir kombin? Yani kaç yaşındasın Selena? Neden harika kombinimizle peri olmaya gidiyoruz? Çok yani havalı olmayı hala hayal etmiştik ama maalesef şu an havalı değiliz. Şu simidimize bakın. Ve hani sadece simit olsa neyse, üstüne bir de kolluklarımız var. Yani burada buna gülüyorum bayağı. Ha. Nasıl hissettiğini sorduğumuzda o da odaklanmış hissediyormuş. Burada da diyor ki, ne diyor? Bu suyun duygusu her zaman değişirmiş. Sadece cumartesi günleri tüm gün doğal olarak mutlu oluyormuş. Ama onun dışında da sürekli değişiyormuş. İyi, yani suyu da tanımamız iyi oldu, bu tatlı suyu tanımamız güzel oldu. Şimdi peri olmak için herhalde son adımımıza geldik. Keşke kombinimiz bir tık daha güzel olaydı. Yani diye düşünürken burada ekran görüntüleri aldım bu kombinin. Ve hemen evet, peri olmak. Sonunda, sonunda o an geldi. Peri olmaya hazırız. Dırırırırırırı. Bu anı hiç kaçırmak istemiyorum. Böyle sağından solundan izliyoruz. Döndüre döndüre. Ve hayır, ekrandan çıkma. Aa, oluyoruz. Olduk. Burada durduruyorum özellikle bakmak için. Yay, peri olduk. Harika. Çok çok mutluyuz. Oley. Burada ne dedi? Metamorfoz, peri hayatı bekliyor. Kanatlar ve duygular diyor. Kanatlardan bahsetmişken doğa anının kişiliğine uyacağını düşün. Ancak güzellik bakıcının gözünde olduğundan değiştirilebilir, seçilebilir diyor. Yani biz de kanatlarımızı değiştirebileceğiz. E, Yani diğer bölümde de arkadaşlar kombinimizi yaparız ve peri hayatına adımımızı atarız diyoruz. Ee, Burada tabii peri olarak neler yapabiliriz diye bir bakalım derken duygularımıza bakacağız galiba. Ve peri olduğumuzu
Diğer bölümlerde tabii ki herkesten saklamamız gerekecek. Burada ne yapıyoruz be ya? Hmm. Böyle suda duygularla ilgili bir şey deniyoruz şu an. Ve biraz da buraya kadar gelmişken tabii suyun iksirinden almamak olmaz. Suyun iksirinden de alalım. Ve şeyden dolayı çok rahatsız hissediyoruz bu arada ya. Biz aura yapraklarını almıştık ya. O yapraklar bize zarar vermiş. Yani bitki biraz bize kızmış arkadaşlar. O yüzden rahatsız hissediyoruz şu an maalesef. Yani peri olduğumuz gün çok mutlu olmamız gerekirken. Ee, evet, burada tamamlayabiliriz arkadaşlar. Diğer bölümde görüşürüz. Çok teşekkürler her şey için. Hoşça kalın diyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere.